Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomda sizlerle YouTube kanalında ilk paylaştığım tarifim Zeynep bebeği yapacağız. Daha önceki ilk yaptığım için video çok böyle net değil, sayıları, sıraları. O yüzden de tekrar bir güncelleme yapalım istedim. Bilmeyenler için de bebeğimizi gösterelim. Zeynep bebeğimiz bu şekilde bir bebek olacak. Böyle ipe göre değişir boyu. 45 ile 50 santim arasında bir bebek. Biraz topluca. Ben çok en sevdiğim tariflerimden biri. Şimdi bugün bunu çalışacağız. İplerim, ben hepsini Peria kullanacağım. Siz de istediğiniz kotonu kullanabilirsiniz. Bunu tamamen size kalmış arkadaşlar. Renklerim yine benim ten rengim Peria'nın Color 17. 2 tane gerekli bundan. Beyaz var. Bu beyaz 10 numarası. Biraz tam bir bembeyaz değil çünkü. Kırık bir beyaz. Çok sorun değil. Yani beyaz da alabilirsiniz. Bembeyaz. Yine eteği veya işte patiği koyu pembe Color 19. İçinin bluzunda açık pembe yapacağım. Bu da 04. İstediğiniz renklerden evde artan hangisi varsa onlardan yapabilirsiniz. Evet, önce ayakkabıyla başlıyoruz. Tabanımızla başlayalım. Videonun altına tekrar açıklama bölümüne malzeme listesini yazacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun altında teşekkür butonu var. İsterseniz oradan da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size bağlı, istek isterseniz. Evet, hemen başlayalım. Evet, tığımız bu arada 3 numara 2.20. İsteyenler 2 numarayla da örebilir veya ip daha kalınsa 2,5'la da 2,5 milimle de örebilirsiniz. Evet, şimdi önce bir sabitleyelim ve 13 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13. Evet, 13 tane zincir çektim. Bir atlıyoruz. İkincinin içine 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Şimdi zincirimizin her birine 10 tane sık iğne yapalım. Her zincire bir tane sık iğne. 2, evet, 10 tane sık iğne zincir tek battım. Son zincirimizin içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Aynı sık iğnenin içine 4 tane sık iğne yaptık ve köşemizi döndük. Şimdi zincirimizin de bu tarafına da yine 10 tane tek batıyoruz. Evet, birinci sıramızı tamamladık. 27 tane sık iğnemiz var. Şimdi ikinci sıradayız. Ve sıra başlarımızı belirlemek için araya şöyle ip takıyorum. İsteyen ayraç takabilir. İp daha kolay arkadaşlar. Evet, şimdi bu 3 tane sık iğneye peş peşe arttıracağız. Bir ilmeğin içine 2 tane
sık iğne yapalım. Şimdi bu birinci arttırma. Yanındakine batıyoruz. 2 tane. İkinci arttırma ve yanındaki sık iğneye yine çift battık. 3 tane peş peşe arttırdık. Şimdi yine 10 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 10 tane tek battık. Şimdi diğer köşeye geldik. Bu 4 tane sık iğneye yine peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinci arttırma, üçüncü ve dördüncü. Bir sık iğnenin içine 2 tane batıyoruz ve toplam 4 tane peş peşe arttırdık. Şimdi geri kalan 10 sık iğneye tek batalım. Evet, ikinci sırayı bitirdik. 34 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift. Yani arttırıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 3 tane arttırma yaptık. Şimdi düz kısma geldik ve 11 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, yine arttırma yerine geldik. Bir arttırıyoruz. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, köşemizi döndük ve kalan 10 sık iğneye tek batıyoruz ve üçüncü sıramızı bitirdik. Evet, sıra sonunda 41 sık iğnemiz oldu. Evet, şimdi dördüncü sıradayız. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi 2 tek, bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. Yine 3 tane arttırma yaptık. Düz kısma geldik ve 12 tane sık iğneye tek batalım. Evet, yine arttırma yerine geldik. Bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. Evet, yine 4 tane arttırma yaptık. 3 de topuk kısmında yapıyoruz. Toplam 7 arttırma. Şimdi 10 taneyi sık iğne tek batıp ikinci sıramızı bitirdik. Pardon, dördüncü sırayı bitirdik. Ve 48 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 5. sıradayız.
tabanımızda son arttırmamız 5. sıra. 3 tane tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır. Evet, şimdi 13 tane sık iğneye tek batalım. Evet, yine ikinci köşeye geldik. 1 arttırdım. 3 tane tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır, 3 tek, 1 arttır. 4 tane yine arttırma yaptım. 3 de arkada topuk da yaptım. Ve 10 tane sık iğneyi tek batalım. Ve tabanımızı bitirmiş olduk. Ve 55 tane sık iğneye ulaştık. Evet. Şimdi yukarıya çıkacağız. Bunun için 6. sıra yapıyoruz. Tığımızı arkadan, sıradaki ilmeğimiz burası. Buraya buradan değil de arkadan tığımı geçirdim. Yanındakinden tekrar geçiyorum ve ikisinin içinden geçerek sık iğne yaptık. Bu bir. Hemen aynı yerden dibine batıyorum. Tekrar yanındakinden çıkıyorum. Bu şekilde yukarıya çıkmış oluyoruz. Hemen bunun dibine tekrar arkadan girdim. Yanındakinden çıktım. Ve içinden geçerek sık iğneyi kapattık. Görüntü bu şekilde. Bakın bunu hemen tekrar aynı dibine batıyorum. Yanındakinden çıkıyorum. Ve ikisinin içinden geçerek sık iğneyle kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde her birine tek batarak bitireceğiz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Sıra başımız hemen burası. Hemen ilk ilmeğe batarak boşluklara, zemini hazırlamıştık. İlmeklerin içine batarak yukarıya doğru çıkmış oluyoruz. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Toplam 6 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. 55 sık iğnemiz var. Evet arkadaşlar, toplam 6 sıra düz ördüm. Şimdi ayakkabımızın hem şu şekilde bağcığını yapacağız hem de kesme yapacağız burun kısmında. Şimdi ayakkabımızın buraya kadar aynı örüyoruz, sağ ve sol. Sadece şu bağcıkla
ayakkabımızın sağ olmasını, işte düğme buraya geleceği için bu sağ ayak olmuş oldu. Şimdi ben solu yapacağım. Sağı yapmak için şuranın sayısını vereceğim şimdi. Daha sonra söküp sol olarak çalışacağım. Böyle not alırsanız iyi olur. Şimdi sağ ayakta iki zincir, pardon, 2 sık iğne, bir azalt, 5 sık iğne, 2, 3, 4, 5, bir azalt, 8 sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 30 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 ve 30 zincir çektim ve hemen aynı dibine batıyorum. Şimdi bu battıktan sonra 2 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2. Şimdi kesmeye geçeceğiz. Evet, şimdi 12 tane peş peşe azaltma yapacağız. Öndeki 2 tane kattan alıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. Azalttık. Yine öndeki tek katlardan alıyoruz. Yanındakinden de tek kattan aldım. İkisini bir içinden geçip kapatıyoruz. 2 yaptık. 3. azaltma. 4, 5, 6. Evet, toplam 12 tane azaltma yaptım ve geri kalan 10 sık iğneye tek batacağız ve sağ bacağımızı yapmış olduk. Şimdi solu yapacağım. Ben çünkü daha önce bir tane sağı çalıştım. Solu da yine sökelim. Oraya kadar söküyoruz. Şimdi bir dahakine karşısına yapacağız. Burayı düz öreceğiz. Buraya kadar aynı geliyoruz. 2 tek bir azalt, 5 tek bir azalt, 8, 9, 10 tane tek öreceğim. Evet, yine 12 tane sık iğnemi azalttım. Toplam 12 azalttık yani. 2 tane tek batıyoruz. 30 tane zincir çekelim. Evet, 30 zincir çektim. Aynı ilmeğin içine batıyoruz. Burayı birleştirdik. Bu şekilde aynı yere battık. Ve geri kalan 8 sık iğneye tek batarak bu sıramızı da bitirdik. İkisi aynı şekilde simetrisini yapmış olduk sadece. Evet.
Evet, şimdi 14. sıradayız ve yine arkadan öreceğiz. Şurada yaptığımız gibi hemen sıradaki sık iğnemiz burası. Bunu arkadan, tığımızı arkadan giriyoruz. yanındaki sık iğneden çıktık. İçinden geçirerek sık iğne yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadan örelim. Evet, sıra sonuma geldim ve son ilmekte renk geçiş yapıyorum. Beyaza geçeceğim. Son ilmeğimizi beyazla kapattık. Sıra başımız burada. Hemen ilk ilmeğe batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir ve aynı boşluğa ilk sık iğnemize batarak bu şekilde yukarıya çıktık. Kaçıncı sıraydı bu? Evet, 15. sıramız ve pembe ipi keseceğiz. Beyaza devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızda bu yerlerini hazırladığımız ilmeklerin içine hepsine bir tane sık iğne yapıyoruz. Eksiltme, arttırma yapmıyoruz bu sıramızda. 41 tane sık iğnemiz vardı. Evet, örmeye devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk yaptığımız ilmeğe batıyoruz. İlmek kaydırarak burayı birleştirdik. Şimdi zincir çekmeden devam edeceğim. Şimdi 16. sıradayız ve 19 tane sık iğneye tek batacağız. Hemen şöyle bu 1 diye devam ediyorum. 1 2 3. Evet arkadaşlar, bir sık iğnem kayboldu. O yüzden ördüm, geri söktüm ve şurada ilmek kaydırmıştım. 15. sırada bitirmiştik. İlmek kaydırdık. Bir zincir çekiyorum ve hemen dibine batıyorum. Ve dibine batarak bir sayımı yerine koydum. Buraya direkt atlayınca eksiltmiş oldum. O yüzden bunu da düzeltelim. Ve şimdi tekrar 19 tane tek batıyorduk. Bu 1 2 diye devam ediyorum. 3 4 17 18 19 tane sık iğneye tek battım. Şimdi 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Öndeki 2 kattan aldım ve kapattım. Bu 1 2 3 4 5 ve 6 tane peş peşe azalttık. Ve geri kalan 10 taneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek battık ve bu sırayı tamamladık. 16. sırayı bitirdik. 17. sıradayız. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi artık döne döne öreceğiz. Direkt geçiş yapıyorum yani. Hemen ilk ilmeğimi batıyorum. Tekrar 19 tane tek sık iğne örerek
Devam edelim. Evet, 19 tane sık iğne yaptım. 3 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu birinci. İkinci azaltma. Ve üçüncü azaltma. Yine geri kalan 10 sık iğneye tek batalım. Evet, sıra sonunda 32 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 18. sıradayız. Yine 19 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 18. sıradayız ve yine 19 tane sık iğneye tek battık. Şimdi bu tam ortada 3 sık iğneyi birden 3 sık iğneden kat alıyoruz. 1 2 ve 3 ilmekten kat aldık. Üçünü bir kapatıyoruz. Burada 2 tane eksilmiş oldu. Ve yine sıra sonuna kadar 2, 4, 6, 8, 9. Evet, 10 tane tek batıyoruz. Son azaltmamızı yaptık. 30 tane sık iğneye düştük. Şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 5. sıramı da FLO'dan şuradaki öndeki tek katlardan öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmıyoruz. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Sadece şöyle alttan giriyorum. Öndeki tek kattan örüyorum. Arkaya da arkadaki tek katla da buraya ten rengi yapacağız. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi 24. sırada oyamızı yapacağız. Şimdi burada bitmişlik sıra sonunda hemen yanındakine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Yanındakine batacağım. Oyamı ters sık iğne ile yapacağım arkadaşlar. İsterseniz bir zincir çekip yanına batıp bir zincir yanına batıp şeklinde pıtırcıklı da bir oya yapabilirsiniz veya farklı şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben bir zincir çektim, hemen bir atlıyorum, ikinci sık iğneye geriden terse gidiyorum. Bu tarafa değil, ters yöne tığımı batırıp normal sık iğne yaptım. Tekrar şöyle odaklayalım. Hemen sıradaki sık iğne yine arkaya doğru tığımı batırıyorum ve sık iğne yaptık. Tekrar terse sıradaki sık iğneye batıp kapatıyoruz. Sadece ters yöne doğru sık iğnemizi yapıyoruz ve böyle bir pıtırcıklı çarpım şeklinde bir desen oluyor. Ve sıra sonuna kadar aynısını tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim ve ipimi biraz uzun keselim ve ipimizi arkadan ilk yaptığımızda batalım ve ipi
içinden geçirelim ve çekelim. Çekip burayı düzleştirdik. İç kısımdan da hemen altından, burada beylo yaptığımız yerden çekiyorum aşağıya. Tekrar aşağıya doğru. Alt sıraları da çekip düğüm atacağım. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. Sıkıladım ve içeriye attık. Evet, burayı da yapmış olduk. Şimdi ten rengine geçelim. Ve beyloğlar şurada görünüyor. Buralardan her birine tek batacağız. İpimizi sabitliyoruz. Ve aynı kaldığımız yerden sıra başımızı takip ediyoruz şu şekilde ve şurası ilk yaptığımıza batalım. İlk BLO'ya. Evet. Şimdi buradaki katlara, tek katlara her birine tek batıyoruz. Tek sık iğne. Evet, 25. sıramızı bitirdik. Bu sıramızda 30 tane sık iğnemiz vardı. Şu an benim saydığımda 29 çıktı. Bir taneyi kaybetmişim. O yüzden hemen son sık iğneme çift battım. Sayımı yerine koydum. 30 taneyi tamamladım. Hani söküp yeniden aramak yerine sadece oraya çift batarak yerine koymuş oldum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 2 sıra tekrar düz öreceğim. Buraya düz örmüştük. Yine hemen birinci ilmeğimi de batarak örmeye devam ediyorum. Döne döne örüyoruz. Hepsine tek batalım. 25, 26 ve 27. sıralarımızı düz örelim. Evet. 3 sıra düz örgümüzü tamamladık. Şimdi içerisine kalıbımızı koyacağız. Dondurma kapağından kestim. İçine yerleştirelim. Şöyle açarak ayarlayalım. Şimdi elyafla da güzel dolduralım. Özellikle burun kısmına doğru sıkıştıralım. Evet, şimdi 28. sıradayız. 2 tane arttırma yapacağız. 14 sık iğneye tek batalım. Bir, iki, üç. Evet, 14 tane tek battım. Bir artır. Tekrar 14 tek. Evet, 14 tek battım. Bir artır. 2 arttırma yaptık. Sayımız 32 oldu.
Şimdi bir sıra düz öreceğiz. 29. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan her birine tek batalım. Evet, 30. sıradayız. Yine 2 tane arttırma yapacağız. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 1 arttır. Tekrar 3 tane tek. 1 2 3 1 arttır. Ve geri kalan 23 tane sık iğneye tek batıyoruz. Ve 34 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 31. sırada yine eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 31. sıramızı düz ördük. 32. sıradayız. Yine 2 tane arkadan arttırma yapacağız. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 1 arttır. Tekrar 3 tane tek. 1 2 3 1 arttır. Ve geri kalan 24 sık iğneye tek batıp sıramızı bitiriyoruz. 36 sık iğneye çıktık. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 6 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi kesme yapacağız bu sıramızda. 39. sıradayız. Kesme yaparken bunları sıkış yapmaya dikkat edelim. Doldurduğumuzda açılmasın diye. Şöyle sıra başımızı belirledik. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3 1 azalt. Tekrar 3 tek. Bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Toplam 7 azaltmamız var. En son 4 kalıyor. 4 tek bir azaltla bitirmiş olacağız. Şimdi devam ediyoruz. 3 tek bir azalt. Örgüler açılmasın diye sıkış örmeye dikkat edelim. Evet, en son 4 tane tek bir azaltı yaptım. Evet, 29 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi diz kapağımızı çalışacağız. Evet, 40. sıradayız ve 20 tane sık iğneye tek batalım. Bu arada şöyle de bir şey var. Sıra başlarımız 1-2 tane bu tarafa veya bu tarafa kaymış olabilir. Aynı gitmiyor olabiliriz. Bunun için önce bir teyit edin kendi ayağınıza göre. Belki benim verdiğim sayı sizin biraz yana kayabilir, bu tarafa kayabilir. O yüzden şöyle düz tutun. Ayağın tam orta kısmı burası bizim. Buradan
Şöyle katlayalım düz bir şekilde, bakın. Şöyle katlıyoruz. Katladık. Şurası tam orta. Böyle belirledik burayı. Buradan 2 tane buradan, 2 de buradan belirliyoruz. 1 2 şu. Buraya kadar düz örüyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20. Mesela 21 çıktı benim. Ama ben yine 20 yapacağım. Yani illaki belki bu taraf ortasıydı. Çok önemli değil. 1-2 tane. Evet. Bunu da açıkladık. Bazen çünkü böyle yorumlar geliyor. Benim dizim yana kaydı diye. En azından orada ne yapmanız gerektiğini yani pratik olarak öğrenmiş olursunuz. Şimdi 20 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 20 tane tek sık iğne yaptım. Şimdi bu 5 taneye peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinci arttırmam, üçüncü, dördüncü ve 5. arttırma. Geri kalan 4 taneye tek batalım. Diz kapağımızı yaptık. ...34 tane sık iğnemiz oldu. Evet. Şimdi bu sıramızda şu arkada, bebeğimiz biraz tombiş bir bebek. Arkada şu görüntüyü yapacağız. Boğumları biraz belli olsun diye. Disk arka kısmında. Şöyle dursun. Evet, 41. sıradayız. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 ve 5 tek battım. Şimdi yine bacak arka ortamızda 6 tane ilmek kaydıracağız ama bir alt sıradan. Yani sıramız burasıydı. Buradan değil de bir alt sıradan yapacağız. Şimdi burasıydı. Bakın sıradaki burası. Bunun altı burası. Bir alt sırası bura. Hemen buraya battım. Arkadan da geçtim. İçinden şöyle biraz bol yapalım. Çok sıkış olmasın. Daha sonra burayı öreceğiz çünkü. Batıp ilmek kaydırdım. Bu bir. Tekrar aynı yere, dibine, ipin çıktığı yere, aynı yere batıyorum. Yanındakinden çıktım. 2. Tekrar ipin geldiği yer dibine batıyorum. Yanındakinden çıktım. 3. Çok sıkış yapmıyorum. Tekrar 4 5 ve 6 tane ilmek kaydırdık. Bu şekilde bir görüntü oldu. Burayı iptal etmiş olduk. Yani bir üst sırayı. Eğer zorlanırsanız, anlamadıysanız bir üst sıradan da 6 tane ilmek kaydırın arkadaşlar. Çok önemli değil. 6 tane CC yapın. Şimdi bunun hemen bakın
şu bu devamı olmuş oluyor. Bir altı ördüğümüz için. Bunun yanındaki, bakın bunun yanındaki şuraya batacağız. Hemen sıradaki şurası, sıradaki ilmekten devam ediyoruz. Sıkış yapmadan normal buraya sık iğne yapacağız. 1 diye başlıyoruz. 1 2 3 21 22 23 tane tek battım. Bu sırada eksiltme artırma yapmadık. Sadece arkada CC. Evet, CC yaptık. Ve şimdi bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. 42. sıramızı düz örüyoruz. 43. sıradayız. Şimdi diz kapağımızda arttırdığımız gibi bu sefer tersine kesme yapacağız. 20 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 19 ve 20 tane sık iğnemize tek battım. Şimdi 5 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu 1 2 3 4 ve 5 tane peş peşe azalttık ve diz kapağımızı oluşturduk. 4 tane tek batıp sıramızı bitiriyoruz. 29 tane sık iğneye düştük. Şimdi güzelce dolduralım. Ördükçe doldura gidelim. Boşluklar olmasın diye. Daha sonra zorlanmayalım. Bir makasla da sıkılaştıralım. Evet, doldururken makasımızla da elyafı pusturalım, sıkılaştıralım. Şurası açılmasın diye de şöyle kavradım. Çünkü elyaf ne kadar verirseniz o kadar açılma yapar. Alır yani. Buraya tutarak sıkılaştırdım. Tekrar boşluğu dolduralım. Evet, 44. sıradayız. Ve tekrar şurada kestiklerimizi yerine koyacağız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Yine en son 4 tek kalacak. 4 tek, bir arttır yapacağız. Evet, sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Yani her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Döne döne yine örüyoruz. Toplam 10 sıra. Evet, 10 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi beyaz rengi geçeceğiz. İlmek kaydıralım. Şöyle 2 zincir attım. İpim çıkmasın bir daha diye. Ve ipimizi kestik. Evet, beyazla
iç çamaşır rengiyle devam ediyoruz. Burada yine eksiltme artırma yapmayacağız. Sadece renk geçişi yapıyoruz. İpimi şöyle sabitliyorum. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Burada ilmek kaydırdığımın içine batıyorum. Tekrar yanındakinden devam. Her birine tek batıyoruz. Bunu da 1 2 3 4 sıra düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmadan. Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım ve bacağımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. 58 sıra örmüş olduk. 58'de bitirdik. 60 olur, sorun değil. Yani illa sayıları takılı kalmayın. Bir iki sırayla bacağımızda farklılık olmayacaktır. Şimdi birinciyi koparıyoruz. Birinci bacağı aynı şekilde örüyoruz. Kopardık. İkinciden devam ettiğimizde burada bırakıyoruz. Şimdi şurada iç çamaşır görüntüsü yapacağız. Daha sonra videomuzu burada bitireceğiz. Şöyle ipimi biraz uzun bıraktım. İçeriye çekmek için. İpi sabitledik. Herhangi bir yerden, ister sıra başından, ister arkadan, bu yana gelsin mesela, bu tarafa gelsin, içeride kalsın diye. Şuradan başlıyorum mesela. Beyaz ve ten renginin tam orta kısmından giriyorum. Evet, diğerinden çıktım. Sık iğne yaptık. 3 zincir. Tekrar hemen dibine batıp yanındakinden çıkıyorum. Yine sık iğne. 3 zincir. Hemen yine dibine batıp yanındaki sık iğneden çıkıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar yapacağız. 3 zincir, dibine batıp yanındakinden çıkıyorum ve kapatıyorum. Evet, böyle bir fırfır görüntüsü olmuş olacak. İsterseniz düzde kalabilir. Size kalmış arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna geldim. İpimi biraz yine uzun kesiyorum. Ve ipimizi arkadan tam dibinden ipi içeriye çekiyoruz. Diğer ipimizi de yine hemen dibinden içeriye çektik. İkisini bağlayalım. Düzgün olsun, çıkma yapmasın. Evet. Ve Zeynep bebeğimizin bu bölümde ayaklarını, bacaklarını ördük. Tekrar burayı dolduracağız. Bu bir taneyi doldurdum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölümde ellerini, kollarını çalışacağız. Çünkü gövdeyi yaptıktan sonra kollar hazır olması lazım. Onları ekleyeceğiz. O yüzden bir dahaki de kolları yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.